Ya şey var, aslında sosyal medya ölçüsü olarak anlatılabilecek bir anayasa maddesi gibi konulabilecek bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin her duyduğunu doğru diye aktarması kendisine günah olarak yeter. Bu var ya, böyle acayip bir şeydir yani. Şah cümledir yani. Al sen bunu bütün sosyal medya mecralarının üstüne hüküm diye çak abiciğim. Merhaba efendim. Adamın biri çölde tek başına seyahat ediyormuş. Yanında güzel biniti, güzel erzakları var. Çölde bayılmış, susuz, tamamen çaresiz kalmış bir adam görmüş. Adamı hemen inmiş binitinden sulamış, güzel beslemiş. Adam önce bir gözü açılmış, sonra kendine gelmiş, doğrulmuş falan derken 2 dakika sonra bu yardım edenin gafletinden istifade eden, biraz önce yerde baygın yatan o adam, adamın binitine binmiş ve kaçmaya başlamış. Arkasından çar naçar bakan o ilk yardım eden kişi seslenmiş. Efendi, adam dönmüş. Bir şey rica edeceğim senden. Şaşırmış. Lütfen demiş, bunu kimseye anlatma. Niye demiş. Bir daha demiş, çölde kimse böyle baygın yerde yatan adama yardım edemez demiş sen bunu anlatırsan. Bu gerçekten bizim aramızdaki güvenin, insanlar arasındaki, Müslümanlar arasındaki güvenin böyle nasıl erozyona uğradığını anlatan çok önemli bir kıssadır yani. Çok güzel bir kıssadır. Biz birbirimize güven hissini kaybettik maalesef. Sosyal medyada çok dolaşan bir paylaşım oluyor. Sakın buna da doğru deme inanırım. Sakın buna da böyle deme inanırım diye böyle bazı paylaşımlar yapıyor. Bunun bir tezahürü olabilir mi bu? Yani biz sevdiğimiz insanlara hep böyle güveneceğimizi, onlar ne söylerse doğrudur gözüyle bakıyoruz. Ama sonra onlar yanlış bir şey bile yapsa bunun sorgusunu, sualini tekrar canlandıramıyoruz zihnimizde. Ya şey var, aslında sosyal medya ölçüsü olarak anlatılabilecek bir anayasa maddesi gibi konulabilecek bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin her duyduğunu doğru diye aktarması kendisine günah olarak yeter. Bu var ya, böyle acayip bir şeydir yani. Şah cümledir yani. Al sen bunu bütün sosyal medya mecralarının üstüne hüküm diye çak abiciğim. Tweet ediyorsun, retweet ediyorsun. Böyle bir şey gördüm, paylaşayım diyorsun. Niye bunun günah olmasını sorgulamıyoruz? Şimdi yani bu nasıl olur ya işte. Abi bu çok güvendiğim bir insan, evet aktarmış, ben de aktardım. Mesele o değil. Sen bunu kendi imbiğinden geçireceksin hocam. Sadakat, dürüstlük, akıl, zeka ölçülerine uyup uymadığı, en önemlisi de vicdana uyup uymadığı. Bir de şunu düşüneceksin. Ya ben bunu aktarırsam bu fayda mı verecek, zarar mı verecek? Ben bunu aktarmakla mesuliyet mi sahibi olacağım? Yoksa herhangi bir mesuliyet olmayacak mı? Ya buraları insan düşündüğü zaman gerçekten, hele şu hadis-i şerifi düşündüğü zaman ya hakkı söyle yahut sus. Mesela müthiş bir şeydir yani. Şimdi Muaz radıyallahu anh bir seferden giderlerken veya gelirlerken Efendimiz'i böyle yalnız buluyor. Yaklaşıyor yanına. Ya Resulallah diyor, müsaadeniz olursa size birkaç bir şey sormak istiyorum diyor. Efendimiz sükût ediyor. Sonra yaklaş diyor. Soruyor Muaz. Ya Resulallah diyor, şimdi çok iyiyiz, sizinle beraberiz ama Allah hayırlı uzun ömür versin, emri hak vaki olursa sizden sonra ne yapalım da kurtulalım? Yani en hayırlı amel nedir? Efendimiz susuyor. Allah yolunda cihat mı edelim diyor. Allah yolunda cihat iyidir ama daha hayırlısı vardır diyor Efendimiz. Sayıyor, şu diyor, bunu mu yapalım diyor. Bu iyidir ama daha hayırlısı vardır. Bu iyidir ama daha hayırlısı vardır. Böyle uzatıyor. Ya Resulallah, en hayırlısı nedir? İnsanın diyor şu 2 dudağı arasındaki dili var ya, bundan dolayı diyor insanlar azap görürler ya da hayra kavuşurlar. Susmak en güzel iş. Yani en başından beri belki o Muaz'ın Efendimizle olan o konuşmasına, sohbetindeki en önemli vurgu o yani en başından beri. Susmak, ancak hayırlı olanı konuşmak ve ancak faydalı olana bir şekilde temas etmek. Yani ya hayır konuşmak veya susmak. Dolayısıyla bu anlamda belki en büyük mesuliyet dilden gelecek yani. Dil dediğim parmak işte tıkladığından ya da aktardığından ya da işittiğini bir şekilde paylaşmaktan. Ne paylaşacağına insan o anlamda çok dikkat etmeli ve vicdanından, sadece aklından, fikrinden değil, vicdanından da geçirmeli. İlk İslam'ın belki geldiği günden bugüne kadar Müslümanların belki de taşıması gerektiği en önemli hususlardan, önemli erdemlerden bir tanesi güven. Yani Peygamber Efendimiz bile, peygamberlik verilmeden önce bile güvenilir biri olarak biliniyordu. Bugün mesela insanlarda bunun önemi, hassasiyeti azalmış gibi mi geliyor? Yani böyle bir hissiyat oluştu son dönemde. Ben o noktada vicdanın hiç ayarının kaçmayacağını düşünüyorum Emin'ciğim. Ne demek bu? Dediğin gibi her hususta, her zaman, her insan topluluğunda emaneti temin eden, koruyan, muhafaza eden yine baş üstünde taşınacaktır. İnsanlar o anlamda emaneti hiyanet edeni, bir şekilde bunu geri plana atanı da böyle derece gözden düşüreceklerdir. Yani
Cevher, çamura düşmekle cevherliğini kaybetmez. Vicdan diye bir hassa var hepimizde. O neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bir şekilde bilir, tanır. Ve bu anlamda da din değişmez. Hüküm de değişmez. Ya bugün böyle diye sizden diyor sakın biriniz imma olmasın diyor İbn Abbas. Ne demek efendim diyorlar imma? Yani insanlar nereye giderse ben de oraya yönelirim. Zaman böyle. Ne yapalım? Hayır. Hak ne dediyse, hak nereye yöneldiyse, hak neyi işaret ettiyse oraya yönelmek meselesi. Emanet, emanet, emanet. İsminle müsemma olasın inşallah Emin'ciğim. Gevrek gevrek de güldük. Estağfurullah. Çok güzel oluyor ya. Tam böyle filminde siz gülüyorsunuz ya, çok güzel oluyor abi.